Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elinizdeki toplam kaynağı ikiye bölerek mevcut ve kalan olacak şekilde nasıl görselleştirebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Benim hazırlamış olduğum örnekte farklı prosesler için gereken personel sayısı üzerinden mevcut ve ilave edilecek şekilde 3 veriyi grafikleştirdim. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için verilerimi alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Buradaki verilerimden bahsedecek olursam gerekli personel sayısı dediğimiz grafiğimde şu alan. Yani kaynağımız. Kaynağımızın tamamı. Boşluk ise şuradaki şu beyaz çizgi. Mevcut personel sayısı ile ilave edilecek personel sayısı ise şurada. Yani mevcut kaynağımızın ikiye bölünmüş hali. Şurası. Şimdi grafimize geçecek olursak şu alanı komple seçiyorum. Ekleye geliyorum. Buradan önerilen grafiklerden tüm grafikler ve birleşik diyorum şimdilik. Tamam diyorum. Grafiğimi biraz büyüteceğim. Grafiğimi seçiyorum. Veri seçten şunların yerlerini değiştireceğim şu şekilde. Tamam diyorum. Daha sonra tekrar grafiğimi seçtim. Grafik türünü değiştir diyorum. Bunlar kümelenmiş sütun olarak kalacak. Şu ikisi. Aşağıdakiler çizgiler ise şu yığılmış sütun olacak. Bunları ikinci eksen olarak seçiyorum. Tamam diyorum. Grafiğimi düzenleyeyim. Grafik başlığını kaldıralım. Şimdilik diğerleri kalsın. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şimdi verimi seçiyorum. Veri serisini biçimlendirden ilkini ikinci eksen bu şekilde kalacak. Birinci ekseni seçtiğimde şunu da eksi yüzde sıfır yapacağım. Tabi burası ikinci eksende artı 100 olacak. Şimdi bunu kapatıyorum. Grafiğime şekil vereceğim. Şuradaki gibi yapalım. Şöyle yapalım. Şunu yukarı alalım öncelikle. Kalın yapalım. Rengini de siyah yapalım. Ve biraz büyütelim. Şunları silelim. Şurayı da silelim. Şu kılavuz çizgilerini de silelim. Şunları seçelim. Kalın yapalım. Siyah yapalım. Biraz büyütelim. Daha sonra grafiğimi biraz daha büyüteceğim. Ve grafiğim seçiliyken buradan dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Şuradaki şu çizgi de olmasın. Şunu seçelim. Çizgi yok diyelim, dolgu yok diyelim. Şunu gizleyelim. Tabi buradan veri seçten şunu seçmem lazım. Hatta grafiğimi biraz daha büyütebilirim. Veri seçten etiketler ekleyelim. Veri etiketlerine. Şunları seçelim. Kalın yapalım ve büyütelim. Siyah olsun. Bunlar da aynı şekilde. İsterseniz siz rengini düzenleyebilirsiniz şuradaki gibi. Ben bu şekilde bırakacağım bu seferlik. Şimdi buradaki formüllere bakıyorum. Şunu alıyorum.
Şuraya yapıştırıyorum. Şunlara bakalım. Şu ikisini Ctrl C, Ctrl V diyelim. Şunu aşağı doğru çektirelim. Şunları da aşağı doğru çektirelim. Formüller şimdi hesapla. Şunu şuradan silelim ama. Olmadı. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.